Pasta yapmayı çok seviyorum. Bugün de hem lezzeti hem de görüntüsüyle herkesi cezbedecek muhteşem bir çilekli pasta tarifi paylaşıyoruz. İşe önce kremasını hazırlamakla başlayalım. Bunun için tencereye sütü aktarıyoruz. Bu çok lezzetli bir krema. İçeriğinde bol yumurta sarısı ve tereyağı var çünkü. 3 büyük yumurtanın sadece sarılarını ekliyoruz. Yumurtanın sarısını beyazından ayırmakta zorlanıyorsanız bu şekilde bütün olarak kırıp içinden elinizle sarısını alabilirsiniz. Sıra şekerde. Ardından da nişasta. Katı malzemeleri eklerken mutlaka bir yandan da çırpıyoruz. Bu kremayı karıştıra karıştıra orta ateşte kaynayana kadar pişireceğiz. Kaynadıktan sonra ocaktan alıp vanilya ve tereyağı ekliyor, yağ eriyene kadar karıştırıyoruz. Krema hafif ılıdıktan sonra üzerine krema ile temas edecek şekilde poşeti örtüyoruz ve dolapta soğumaya bırakıyoruz. Kekin yapımına geçmeden önce kalıbı hazırlayalım. 23 santim çapında bir kalıp kullanıyoruz biz. Altına yağlı kağıt serip kenarlarını da yağlayacağız. Artık kek hamuruna geçebiliriz. 4 adet oda sıcaklığında yumurta var. Hepsini derin bir kaseye kırıyoruz. Üzerine şeker ve vanilya özütü. Hepsini uzun uzun çırpıyoruz. Yumurtalar bu şekilde köpük köpük olacak. Artık sıvı malzemeleri ekleyebiliriz. Eritilmiş tereyağı ve ılık su. Hepsini tekrar çırpıp katı malzemelerle devam ediyoruz. Eleğimize unu, nişastayı ve kabartma tozunu koyuyor. Tüm bu malzemeleri başka bir kaba eliyoruz. Bu katı malzemeleri diğer karışıma azar azar ekleyeceğiz ki yumurtaları söndürmeyelim. Karıştırırken katlama yöntemiyle alttan üste doğru yumurtaları söndürmeden karıştırıyoruz. Artık harcı kalıba aktarabiliriz. Tabi yumurtaları söndürmeyelim derken bazen un iyi karışmayabiliyor. Böyle bir durum olursa zaten kalıba aktarırken fark ediliyor. Hemen bir spatula ile bu problemi kolayca çözebilirsiniz. Bu kek 160 derecede önceden ısıtılmış fırının alt üst ayarında yaklaşık 22 dakika pişecek. İnce bir kek olduğu için çabuk pişecektir, dikkat edin. O sırada kremayı hazır edelim. Kremaya oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ve labne peyniri ekliyor. Ardından çırpıyoruz. Yağ miktarı fazla gelmesin, deneyen herkes bu kremayı çok beğendi. Pastacı kremamızı uzun uzun çırpıp güzel bir kıvam almasını sağlıyoruz. Rahat uygulamak için sıkma torbasına aktarabiliriz. Pastayı oluşturmadan çilekleri de hazır edelim. Yıkayıp kuruladığımız çilekleri bu şekilde ikiye bölüyoruz. Kenar kısımlarında kullanılacak çileklerin aynı büyüklükte olmalarına dikkat edin. Küçük olanları da içinde kullanabilirsiniz. Kek de pişti. İkiye bölüp üst kısmını pasta altlığına yerleştiriyoruz. Kenar kısmına da kek kalıbını yerleştiriyoruz. Sizin böyle ebata ayarlanabilir bir kalıbınız yoksa keki pişirdiğiniz kalıbı da kullanabilirsiniz. Pastayı çıkartmak daha kolay olsun diye ben kenarları için pasta asistatı kullanıyorum. Yağlı kağıt da olur tabi.
Keki biraz sütle ısıtıyoruz. Kremadan çok az sıkıp ince bir katman şeklinde kekin tüm yüzeyine yayıyoruz. Artık çilekleri yerleştirebiliriz. Çileklerin kesik kısımları dışta ve sivri kısımları da yukarıda kalacak şekilde. Çilekler arasında boşluk kalmasın. Artık içini krema ile doldurabiliriz. Önce çileklerin aralarını bu şekilde dolduruyoruz. Ortada kalan boşluğa tekrar krema doldurup bu şekilde düzlüyoruz. Madem çilekli pasta yapıyoruz, her lokmada çileği hissedelim. Kalan çilekleri daha küçük doğrayabiliriz. Mesela bir çileği 6'ya veya 8'e bölün. Hepsini kremanın üstüne koyuyoruz. Çileklerin üzerine tekrar krema. Pastayı tamamen krema ile doldurup üstünü bir spatula yardımıyla düzeltiyoruz. Artık en üste kekin diğer katını da yerleştirebiliriz. Bu kısmı da sütle ıslatıyoruz. Pasta dolapta beklerken üzeri için çilekli sosu hazırlayalım. Çilekleri sos tenceresine alıyoruz. Donmuş veya taze çilek kullanabilirsiniz. Üzerine şeker, çok az da su. Kısık ateşte sosu pişirmeye bırakıyoruz. Çilekler yumuşayıp ezilecek kıvama gelince blenderdan geçirip sosun pürüzsüz hale gelmesini sağlıyoruz. Sos ıldıktan sonra pastanın üzerine döküp her yerine yayıyoruz. Ben az miktarda sos kullandım. Siz daha yoğun olsun isterseniz bu ölçüyü artırabilirsiniz. Bu miktar pastayı ince bir katman şeklinde kaplamaya yetiyor. Pastamız üstü kapalı şekilde dolapta bir gece bekleyecek. Sunumu ertesi gün. Bir gece beklemiş pastamızı servis edebiliriz. Kenarda yağlı kağıt veya böyle bir pasta asistatı kullanırsanız kalıbı siz de kolayca çıkartabilirsiniz. Pasta hazır. Bu görüntüde bir pasta sizce kötü olabilir mi? Kesinlikle çok özel bir tarif. Tek sıkıntısı dolapta soğumasını beklemek. Dayanması gerçekten zor oluyor. Bu nefis tarifleri kaçırmak istemiyor ve profesyonel şefler gibi yemekler, tatlılar yapmak istiyorsanız kesinlikle kanalımıza abone olmalısınız. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarif videosunda görüşmek üzere. Afiyet olsun.